Bir ülkeyi savaşmadan dize getirmek. Tanklara, füzeye, orduya gerek yok. Tek yapılması gereken bankaları kapatmak, ticareti durdurmak ve paraya erişim imkanlarını kesmek. İşte bunun adı finansal savaş. Peki ekonomiyi silah gibi kullanmak yeni bir yöntem mi, yoksa çoktan başlamış bir savaşın içinde de farkında mı değiliz? Finansal savaş nedir? Öncelikle bununla başlayalım. Bir ülkenin başka bir ülkeye karşı ekonomik araçları kullanarak baskı kurması finansal savaştır. Buradaki amaç asgari güç kullanmadan ekonomik çöküşe yol açmak. Araçlar ise yaptırımlar, ticaret ambargoları, SWIFT sisteminden çıkartma, döviz manipülasyonları, finansal bilgi savaşları. Burada kullanılan başlıca silahlar ise ekonomik yaptırımlar. İşte ABD'nin İran ve Rusya'ya uyguladığı petrol yaptırımlarını örnek gösterebiliriz. Şirketlerin o ülkeyle iş yapmasının yasaklanması, mesela Rusya ile ticaret yapmak bir dönem çok zordu biliyorsunuz. İşte SWIFT sisteminden çıkartma. SWIFT uluslararası para transferinin sinir sistemidir. Yani SWIFT sisteminden çıkarsan uluslararası para transferi yapman çok zor hale gelir. Mesela Rusya'da 2022'de kısmen çıkarılmıştı ve dış ticarette çok ciddi bir darbe almıştı. Ama ekonomisi kuvvetli olduğu için bunu bence güzel atlattılar diyebilirim. Ticaret savaşları, işte Amerika ve Çin'in gümrük vergileri yarışını örnek gösterebiliriz. Hele şu dönemde biliyorsunuz gümrük vergileri neredeyse her gün yükseltiyordu iki taraf karşılıklı olarak. Yani yakından yaşadığımız bir şey aslında. Amaç rakibin ihracat gelirini azaltmak, burada da gümrük vergilerini artırmakta. Para birimi manipülasyonu yapılabilir. Döviz rezervlerini kullanarak rakip ülkenin parasını değersizleştirmek, yani 1997 Asya krizinde spekülatif atak örneğini burada verebiliriz. Teknoloji ve finansal erişimin kısıtlanması. Buna da örnek olarak Çin şirketlerinin Amerika borsalarından çıkarılmasını verebiliriz. Yarı iletken ve kritik teknolojilere erişimin engellenmesi. Bunlar işte buradaki teknolojik savaşlar diyebiliriz. Gerçekçi örneklerde vermek istersek Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın rezervlerinin dondurulması, SWIFT'ten çıkartılmasını örnek gösterebiliriz. İran'ın 2010'larda petrol satışlarının %80'e yakın düşmesi ambargo uygulanması sebebiyle. Küba'nın 1960'tan beri Amerikan ambargosu nedeniyle finansal izolasyon içerisinde olması. Çin ve Amerika gerilimi, işte Huawei yaptırımları, teknolojik kısıtlamalarını yine örnek olarak gösterebiliriz. Finansal savaşlar artık topların, tankların yerini aldı ve en tehlikelisi, çünkü bu savaşlar görünmez. Banka ekranları, borsa panoları ve rezerv hesapları modern çağın savaş alanı aslında. Peki sizce bu ekonomik silahlar barışı mı getiriyor, yoksa yeni bir krizin kapısını mı aralıyor? Yorumlarda buluşalım. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.